Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Part 2 tadında Almanya'da öğrencilik hayatı, Almanya'da öğrencilere sunulan avantajlar ve en önemlisi, burayı çok iyi dinleyin, vergi iadesine alabileceğiniz şeyler üzerine konuşacağız. O zaman hemen başlayalım. Öncelikle eğer Almanya'da master yapmayı düşünüyorsanız daha önceden çekmiş olduğum Almanya'da başvuru tarihleri nasıl değişti ve Almanya'da master için gerekli başvuru dokümanları üzerine çekmiş olduğum videoya bakabilirsiniz. Eğer ben onu izledim diyorsanız o zaman hemen başlıyoruz. Almanya'da öğrencilere sunulan avantajlar. Ya burada bazı şeyler zaten hep aynı. Yani diğer ülkelerde de Türkiye'de de aynı şekilde öğrencilere sunulan bazı avantajlar var ama bazıları daha farklı. O yüzden ben buraları biraz hızlı geçmek istiyorum. Üniversiteler zaten genel olarak başka ülkelerdekilere göre daha ucuz oluyor. Ama tabii yine de özel üniversiteler falan da var ya da işte belli bir departman pahalı olabiliyor falan. Ya onu artık üniversiteye girip bakmanız gerekiyor. Örneğin sinemaya gitmek istiyorsunuz, işte opera, sanatla alakalı şeyler, tiyatro ya da turistik bölgelere gittiniz, işte müzeleri gezmek istiyorsunuz falan. Bunlar da zaten belli bir indirim sağlanıyor. Kütüphanelere bildiğim kadarıyla bazılarına ücretsiz girebiliyorsunuz. Bazılarına yıllık eğer üye olmak istiyorsanız o da indirimli. Ondan sonra ulaşım, bu çok önemli arkadaşlar. Ulaşım kesinlikle hiçbir şey ödemiyorsunuz ulaşım için. Ulaşım ücretsiz. O sizin zaten üniversitenizin yapmış olduğu anlaşmaya bağlı. Genel olarak belli bir bölgede ulaşımınız ücretsiz olacak. Onun dışında dergi ve gazetelere üyelikler. Sonra spor salonu, yüzme havuzları, bunlarda belli indirimler oluyor. Mesela eğlence parkları, escape room, bu tip yerler öğrencilere indirimli. Ya da barlar var. Barlara gittiğiniz zaman oralarda da belli günlerinde öğrenci indirimleri var. Süpermarketler var belli günlerinde. Örneğin mesela bir biomarket vardı burada. Çarşamba günleri tamamen öğrencilere indirimli falan. Sonra kıyafet satan yerler, teknolojik alet satan yerler. Maçlara gidebiliyorsunuz indirimli olarak. Bir tane web sitesi var mesela, oradan ücretsiz kitap indirebiliyorsunuz. Amazon Prime'ın öğrencileri sunmuş olduğu bir şey daha var böyle işte Amazon Prime Student diye. 12 ay ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz ve hiç para ödemiyorsunuz zaten deneme süresi olduğu için istediğiniz anda iptal edebilirsiniz. Prime olduğu için zaten gönderme ücreti ödemiyorsunuz. Onun dışında da ekstra işte kitaplardan, videolardan, filmlerden falan yararlanabiliyorsunuz. Hatta ücret ödemeye başladığınız zaman da sanırım müziklerden yararlanabiliyorsunuz diye biliyorum. Bazı yazılımlar mesela ücretsiz oluyor ya da bayağı bir indirimli satın alabiliyorsunuz. Almanya'da öyle kafanıza göre her şeyi indiremiyorsunuz arkadaşlar. Eğer gerçekten ücretsiz bir yazılımsa onu indirebiliyorsunuz internetten. Bir de şöyle bir şey var, eğer okurken aynı zamanda çocuk sahibiyseniz çocuğunuz için de belli bir ücret ödüyor devlet size. Bu da yine avantajlarından bir tanesi. Ama şimdi işte aslında asıl gelmek istediğim konuya geliyorum. Yine işte çok fazla avantaj yok falan diye düşünebilirsiniz ama bu vergi dönüşümünden bayağı bir şey alıyorsunuz. Öncelikle vergi iadesi neden yapmanız gerek, bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü paranızı geri alıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Öyle işte, yani öyle hani zorunluluk falan filan yok. Ama bayağı yüklü bir para geriye alıyorsunuz ki bence Almanya'nın öğrencilere yapmış olduğu en iyi avantaj bu yani. Bunu ben çevremdeki bayağı bir kişiye söyledim. Ama hiç kimse yapmadı. Herkes bir üşendi falan. Şimdi hemen onları anlatacağım ben size. Bakalım, umarım sizin işinize yarar. Yararsa lütfen yazın, yorum falan yapın. Ben çok seviniyorum çünkü öyle sizin işinize yarayan bir şey paylaştığım zaman. Bu arada abone olmayı lütfen unutmayın çünkü bu konu hakkında da başka şeyler çekeceğim. Peki, vergi iadesi nasıl yapılır? Birkaç yöntem var. İlk olarak birincisi, bir tane derneğe üye olabilirsiniz. Yıllık üye oluyorsunuz ki benim tek kullandığım yöntem buydu şimdiye kadar. 100 euro gibi bir şey ödüyorsunuz ama o ödediğiniz para aslında hiçbir şey olmuyor çünkü geri aldığınız bayağı iyi bir miktar oluyor. O yüzden
Ben eğer Almanca bilmiyorsanız bunu tavsiye ederim. Ya da uğraşmak istemiyorsanız. Ya çünkü çok fazla bir kere ilk olarak eğer Almanca bilmiyorsanız zaten öbür türlüsünü yapamazsınız bence. Çünkü ikinci yöntem bir tane yazılım programı satın alıyorsunuz. Onda da yine yani 40-50 bir şey ödüyorsunuz sanırım. Artmış olabilir fiyatı. Her yıl bu yazılımı satın almanız gerekiyor ve Elster diye vergi dairesinin bir sayfası var. Oradan işte PIN numarası alıyorsunuz. Sonra işte tekrardan onlar size yarısını gönderiyor, yarısı e-mail ile geliyor, yarısı mektup olarak geliyor falan, böyle acayip bir şey. Ve böyle belli bir zaman dilimi içerisinde bunu yapmalısınız. Ben geçenlerde yapmıştım, sonra üşengeçliğimden dolayı yapmadım. Yani işte şeyler falan geldi, bir de sertifika indiriyorsunuz falan. Yani acayip karışık bir olay bence. Ve sonuç olarak ben üşendim ve yapmadım. Başka işler girdi araya. Ama bence en kolay yöntemi gerçekten bir derneğe gidip de işte söylemeniz. Onlar zaten İngilizce'de konuşuyorlar. Size yardımcı oluyorlar. Bir de internette ben şey gördüm arkadaşlar. Web siteler var böyle, işte siz başvurunuzu yapıyorsunuz, onlar size geri dönüyor falan. Ama yine bence ya yazılıma benzer bir yöntem olabilir. Ama İngilizce konuştuklarını düşünüyorum. O yüzden onu da düşünebilirsiniz. Ama ben onların hiçbirini yapmadım. Ben dediğim gibi ilk birinci yöntemi yapmıştım. Derneğe üye oldum. 100 euro gibi bir şey verdim. Onlar benim için her şeyi yaptılar. Ya da kişiler oluyor, böyle kişi bulabiliyorsunuz. Onlar sizin için yapıyor. Ve süper bir şey söyleyeceğim şimdi size. Siz öğrencisiniz diye bunu 7 yıl içerisinde yapabiliyorsunuz. Eğer hiç vergi dönüşümü yapmadıysanız 7 yıl içerisinde yapabiliyorsunuz. Peki neyleri vergi iadesinden alabiliyorsunuz? Yani neredeyse her şeyi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle okuyorsunuz değil mi? Yani öğrencisiniz. Okul ücretinizi vergi iadesine alabiliyorsunuz. Mesela dönemlik ücret ödediniz ya, bunun faturasını koordinatörünüzden alıyorsunuz, soruyorsunuz, onlar size yönlendirir zaten. Ben öyle yapmıştım. İşte 4 dönemlik faturasını yolladılar bana böyle evrakta. Onu alabiliyorsunuz. Harika bir şey gerçekten. Sonra bazı kütüphanelere mesela yıllık üye oluyorsunuz değil mi? Yıllık üye olduğunuz zaman bunu da vergiden düşebiliyorsunuz. Ondan sonra öğrencilik hayatınıza almış olduğunuz kitaplar, bunların hepsi. Tabii ben size tavsiyem burada faturalarını kesinlikle atmayın. Bazı şeylerin faturasını istemiyorlar ama bazen mesela yazdığınızda size geri dönüp işte faturanızı yollar mısınız lütfen, gösterir misiniz diyorlar, kanıt gibi belki. Ne aldıysanız, kitap aldınız, defter aldınız, kalemler, işte okulunuz için almış olduğunuz, belki işte mühendislikte okuyorsunuz, işte cetvelle ihtiyacınız oldu, çizim yapacaksınız falan, onların hepsi. Silgi falan bunlar zaten. Zımba mesela, bunu bile yazanlar var. Bantlar, ya aklınıza gelecek her şey, tamam mı? Bunların hepsini yazabiliyorsunuz. Örneğin bilgisayar aldınız ya da laptop, işte tablet falan aldınız. Bunları öğrencilik hayatınızda mesela master tezinizi yazacaksınız. Laptopunuz yok, laptop aldım diye bunu gösterebiliyorsunuz. Bir de şöyle yapanlar var. %50 özel hayatımda kullanacağım, %50 de master tezimi yazacağım gibi gösterenler var. O zaman mesela %50-%50. Onu zaten kendi vergi iadesi yaparken oradaki kişiye sorarsınız nasıl yazalım diye. Böyle bir şeyiniz varsa. Monitör aldınız mesela, o mouse'lar, işte yazıcı için kağıt aldınız, kağıtlar. Ondan sonra aklınıza gelecek her şey, tamam mı? Mesela kurs almak istiyorsunuz, vaktiniz bayağı bir var. İşte halk eğitim merkezleri var, oralara gidebilirsiniz ya da başka bir yerden, herhangi bir yerden, işte okuldan ya da işte kurs alıyorsunuz. Şöyle bir şey var. Almancayı ben yazamamıştım. Ben bayağı uzun bir süre Almanca dersi almıştım ama Almancayı ben yazamamıştım arkadaşlar. Onu izin vermemişlerdi. Bilmiyorum, belki daha sonradan değişmiştir kural. Şu an nasıl bilmiyorum. Ama mesela Çince dersi almıştım. Çinceyi yazmıştım. İşte bir training almıştım. Özel bir training. Onu yazmıştım. Bunları falan hep kabul etmişlerdi. Aklınıza gelecek, ya kendi kişisel gelişiminiz üzerine aldığınız eğitimleri vergiden geri iadesini alabiliyorsunuz. İngilizce kitapları aldınız, mesela İngilizce sınava girdiniz. İşte mesela TOEFL sınavına, IELTS sınavına falan girdiniz. Bunların vergi dönüşümünü yine alabiliyorsunuz. Ulaşım başta ücretsiz demiştik ama örneğin bir yere taşınmış olabilirsiniz stajınızı yapmak için ya da master tezinizi yazmak için.
O zaman orada gitmiş olduğunuz mesafeleri de vergiden iadesini alabiliyorsunuz. Sanırım kilometre başına 30 cent olarak hesaplıyorlar. Örneğin staj yapıyorsunuz başka bir şehirde, az önce dediğim gibi. Ama üniversitenize gitmeniz gerek. Üniversitenizde tamamen ayrı bir şehirde. O yolun ücretini alabiliyorsunuz. Mesela üniversitenizde workshop var, bir şey var, mezunlarla alakalı bir şey oluyor ve sizi davet ediyorlar. Oraya gidebilirsiniz. O davetiyi de eklemenizi istiyorlar bu arada evraklarınızın arasına. Mesela otelde kaldınız, onu da ekleyebiliyorsunuz. Mesela öğrencilik hayatınızda iş arıyorsunuz, iş görüşmesine gittiniz. Kabul edilmeseniz bile onun parasını da alıyorsunuz. Yol masraflarını. Başka bir şehirdeyse ve orada kaldıysanız onu da o masrafları da alıyorsunuz. Kiranızı vergiden iadesini alıyorsunuz. Mesela birkaç tane eviniz var aynı anda. Ben bir kere öyle olmuştu. Eşyalarım vardı bir yerde ve başka bir yere taşınmak zorunda kalmıştım. 2 tane evi aynı anda 15 gün tutmak zorunda kalmıştım. Ve bir tanesinin neredeyse tamamını almıştım. 2 evi aynı anda tutmak zorunda kaldığınız için diyeyim size. Çok gerçekten yardımcı oluyorlar o konuda. Ya da depo tuttuğunuz eşyalarınız için onu geri iade alabiliyorsunuz. Ya da bir yerden bir yere taşındınız ya, o taşınma masrafları, atıyorum birilerini tuttunuz size yardım etsin diye, onlara para verdiniz onları. Ve bunun faturasını da istemiyorlar arkadaşlar. Ben 200 euro gibi bir şey söylemiştim. Yani kafadan atmıştım öyle bir rakam. Onu kabul etmişlerdi. Tabii 1000 euro falan derseniz onlar yani hayırdır falan der. İşte o zaman mesela işte bize faturasını gösterin diyebilirler. Mesela yeni evinize taşındınız ve elektriğinizde sorun var, elektrik bağlatacaksınız falan, onları düşebiliyorsunuz. Ondan sonra başka ne var? Daha hala bitmedi bu arada. Daha çok var. Hepsini söyleyeceğim. Bunlar benim yazmış olduklarım. Mesela öğrencilik hayatınızda kütüphaneye gittiniz. O kütüphaneye giderkenki yol masrafınızı da alıyorsunuz. Ya da eğitiminizle alakalı bir dava açtınız mesela. Birisi size taktı falan diye düşünüyorsunuz. Sorunlarınız var. Avukata başvurdunuz. Avukat görüşmesinde vergiden geri alabiliyorsunuz. Dava masraflarını da vergiden geri alabiliyorsunuz. Tabii kazandıysanız yaşarsınız ama kazanmadıysanız yanarsınız. Burada bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Öğrenciler kredi alabiliyor. Yani ben almamıştım. Tam olarak emin değilim nasıl olduğunu. Ama muhtemelen burada yaşıyor olmak gerek. Yani bir sınırsız oturma izni falan istiyor olabilirler. Ama yani laptop almak için bile bu krediden yardım alabiliyorsunuz. Ya da atıyorum yurt dışında staj yapacaksınız. Buraya geldiniz, başka bir ülkeye gideceksiniz. O zaman kredi alabiliyorsunuz. Ben yine de bunu da ekledim listeye. Ya birçoğumuzun muhtemelen işine yaramayacak bir şey. Ama yine de böyle bir şey var yani burada. Tam olarak emin de değilim. Siz eğer ilgileniyorsanız bakar araştırırsınız. Ama bildiğim kadarıyla bayağı bir öğrenci bundan yararlanıyor burada. Mesela derneklere üyesiniz atıyorum. Mezunlar Derneği mesela. Oradan işte vergi iadesi yapabiliyorsunuz. Ya da bağış yaptınız. Save the Children diye bir yer var örneğin. Oralara falan. Onları vergi iadesinden geri alıyorsunuz. Sigortalarınız, sağlık sigortası, onu zaten size her dönem belli bir fatura geliyor. Böyle işte gösteriyor, şu kadarını geri alabilirsiniz diye onları hepsini toplayıp veriyorsunuz. Onların ücretini geri alıyorsunuz. Ya da işte hayat sigortanız var, sorumluluk sigortanız var, bu tip şeyler. Almanya'da sigortalar çok önemli. Herkesin genelde sorumluluk sigortası falan oluyor. İşte ya da ev eşyalarını sigortalatıyorlar. Bu tip şeyler yaparsanız bunları da vergi iadesinden geri alıyorsunuz. Türkiye'de mesela bir eviniz varsa, tapusu sizin üzerineyse onu ikinci ev olarak gösterip yazabiliyorsunuz. Onun vergisini alabiliyorsunuz. Türkiye'de baktığınız birisi varsa, örneğin yaşlı bir aile bireyiniz varsa ona para gönderiyorsunuz her ay. Bunu vergiden düşebiliyorsunuz. Mesela hastalandınız, ilaç satın aldınız, bunu vergi iadesinden parasını alabiliyorsunuz. Örneğin gözlük aldınız kendinize, yani numaralı, onu. Ya da dişçiye gittiniz, dişinizi yaptırdınız, onu. Belli şeyler, her şey değil bu arada. Yani tamamen işte keyfi olarak dişçiye gitmek değil de sanırım böyle daha ciddi şeyler, operasyonlarda bunları alabiliyorsunuz. Ama yani sağlıkla alakalı şeyleri de vergiden geri alabiliyorsunuz. Bu arada arabanız varsa, park yeri sahibiyseniz bunu da vergiden geri alıyorsunuz.
Yine evden gidecek olursak kiranızı vergi iadesinden geri alabiliyorsunuz dedik. Kiranızı gösterdiğiniz zaman zaten içerisinde genelde faturalarda, belli faturalarda içerisinde oluyor. Onları da alıyorsunuz. Ve içerisinde olmayan mesela ısınma falan olabilir. Bunu da vergi iadesinden geri alıyorsunuz. İnternet vergi iadesinden geri alıyorsunuz. Telefon faturalarınız vergi iadesinden geri alıyorsunuz. Ve burası çok önemli. Ben bunu duyduğum zaman ağzım bayağı açık kalmıştı. Nasıl ya, gerçekten mi falan diye. Arkadaşlar, Türkiye ailenizi ziyarete gittiniz ya, uçak masraflarınız falan var. Bunların hepsinin vergisini geri alıyorsunuz. Bence mükemmel bir şey. Ben bayağı bir de uçuyordum yani ailemi görmek için, arkadaşlarımı görmek için. Ve hepsinin vergisini geri almıştım ve çok sevinmiştim. Örneğin mesela yurt dışında başka bir şey yapıyorsunuz. İşte okuyorsunuz. Benim gibi mesela ben buraya gelmiştim. Yarı dönem Çin'de okumuştum. Ya da orada staj yapıyorsunuz falan bir şekilde. Bir şeyler yapıyorsunuz yurt dışında. Yine oraya uçarkenki uçak masraflarınızı da vergisini alıyorsunuz. Mesela banka hesabınızdan kesilen yıllık bir ücret olabilir. Bunu da alabiliyorsunuz. Örneğin master teziniz için sunum yapmanız gerekiyor. Ve bunun için kıyafet almanız gerekiyor, ayakkabı almanız gerekiyor, bu tip şeyler almanız gerekiyor. Bunları da yazabiliyorsunuz. Mesela üniversitenize başvuru yaparken ya da sadece kendi üniversitenizi başka yerlere de başvuru yaptığınızı atıyorum. Belli bir ücret ödüyorsunuz ya. Bu ücreti de vergiden geri alıyorsunuz. Kabul edilmemiş olsanız bile. Ya da workshoplar var, seminerler var. Oralara gitmek zorunda kaldınız. Orada hatta bir de yatılı gitmek zorunda kaldınız. Yol masrafını alıyorsunuz. Yatılı gittiğiniz otelin yine aynı şekilde. Bunların vergilerini geri alıyoruz arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey varmış. Ben bunu sonradan öğrendim. Mesela kilerinizi falan temizlettiğinizde onun da parasını geri alabiliyor musunuz yeni taşındığınızda? Ben bunu bilmiyorum. Ben bunu yazmadım. Böyle bir şey yapmadım zaten hiç, ama bunu tesadüfen öğrendim ben geçenlerde. Mesela okurken çalışıyorsunuz diyelim, forma falan almak zorunda kaldınız iş için. Bunların hepsini, işle alakalı her şeyi vergiden geri alıyorsunuz. Almanya'da öğrenciyken vergiden geri alabileceğiniz şeylerin listesini ben bu kadar yaptım. Ama eğer sizin bildiğiniz başka şeyler varsa, eğer aşağıya yorum kısmına bırakırsanız arkadaşlarımızın da işine yarar diye düşünüyorum. Güzel olur, onlar da yararlanırlar. Benim bildiklerim bu kadar yalnız. Lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.